Ne yiyeceğiz şimdi? Evet, choripan yiyeceğiz. Chorizo'yla ekmeğin birleşimi kısaltılmışı. Bu bir klasiktir bu arada. Bunu yiyip stada gideceksin. Evet. Tribün lideri Pablito ile beraber buluştuk. Biletimizi ondan aldık. Boka. Fernetimizi aldık. Fernet olmazsa olmaz bir maç içeceği. Aradığım bardağı buldum. Aa, Mayhoştat. Ben bunu yaparım. Chicho. Ciao. Gracias. Boca Juniors. Tam bir maç köftesi. Yiyecek mi? Kalırsa. Zıplayacağız bugün türbünde. Zıplayacağız. Hepinize Buenos Aires'ten merhabalar. Bugün yeni bir bölümümüz başlıyor. Maç lezzetleri bölümü. Sadece futbol olmayacak, ardından basketbol da olacak. Hiç merak etmeyin. Dünyanın farklı yerlerinde sizlere maç günü heyecanlarını yansıtacağım. Şu an Buenos Aires'te Onur'la beraberiz. Onur, daha önceki videolardan bildiğiniz üzere burada Scott futbolcu araştırıyor, futbolu takip ediyor, dünya futbolunu takip ediyor. Dolayısıyla bu konuda bize en iyi bilgi verebilecek insanlardan bir tanesi. Aynı zamanda İspanyolca biliyor. Burada İspanyolca bilmek gerekiyor anlaşmak için. Çok önemli. Bugün Boca maçına gidiyoruz. Belki dünyanın en ikonik statlarından biri. En ikonik bilinen tribünlerinden de biri. La 12, La 12 diye bilinen tribünün içine gidip öncesinde de maç lezzetlerini tada gidip sonra tribünden size görüntüler oluşturacağız. Maç lezzetleri deyince insanların aklında böyle şey çelişmesin. Yani normalde biz hayatımızda nasıl yaparız? Maça gitmeden önce bir kebapçıya gideriz. Arkadaşlarımızla bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz. Ardından maça gidilir. Buradaki konsepti yansıtmak istiyoruz sizlere. Yani Boca Juniors taraftarları nasıl yapıyor? Veya Arjantin'de taraftarlar maça gitmeden önce neler yapıyorlar, nerelere gidiyorlar? Birazcık böyle futbol temalı kafeler var burada, restoranlar var. Onlardan göstermiş olacağız. Birazcık da lezzet olarak da atıştırmalık şeyler olacak. Ve sonrasında stadın çevresinde Hem maç önünde taraftarların ne yiyerek, ne içerek maça girdiğine şahit olacağız. Hem tribünün içinde belki yeme içme olursa onlara şahit olacağız. Hem de maç sabahında, yani diyelim burada bir aileyiz ve bugün Boca'yı göstereceğimiz için Boca taraftarıyız. Çıktık evden. Güne nasıl başlarız? O maç temalı. Genelde pizzacı, bodegon dediğimiz burada restoranlar var. Oralarda forma, atkı, böyle tasarımlı restoranlar var. Oralarda başlanır, yavaş yavaş stada geçilir ve gün statta tamamlanır. Bugün de öyle bir gün olacak. benim için ayrı bir önemi var. Çünkü Boca Juniors'ı sosyal medyadan izleyince özellikle taraftar grubunu büyük bir hayranlık duyuyordum. Ben tribünde büyüyen insanlardan bir tanesiyim. 1907 gençlik grubu vardı. Fenerbahçeliyim bu arada. Onur da Fenerbahçeli. Ama tüm takımlara tabii ki aynı şekilde saygı duyuyoruz. Biz futbolu seviyoruz. Doğru değil mi? Tabii ki. 1907 gençlik grubu kurulurken, genç Fenerbahçeliler kurulurken o aşamalarda bulunmuştum. Hatta Avrupa yakasındaki ekibi ben toparlayıp maça götürüyordum. O yüzden o tribün hayatını çok yakından yaşamış birisiyim. Tribünde Selçuk Yulay'la beraber maç izlemişliğimiz var. Benim Atletico Madrid'in stadında 2017'de Zinedine Zidane'la beraber İspanya-Fransa maçını izlemişliğim var. Beraber izledik. Ama o hikayeyi anlatırım bence. Yemek yerken anlatırım. Bunun haricinde bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi de tabii ki Arjantin'deki futbol kulüpleriyle Türkiye'deki futbol kulüplerinin beraber yaptığı geçmişteki maçları da konuşuruz. Maçlar olur, transferler buradan oraya, oradan buraya, Türkiye'den Arjantin'e varsa Arjantin'den Türkiye'ye en ikonik isimler, bunların kültürel geçişleri, bunları konuşuruz. Aynı zamanda yaptıkları maçlar kısıtlı olsa da var. Evet. Ve bahsedeyim istersen birkaç tanesinden. Olur. Burada 1950'lerin başında o zamanın başkanı Domingo Perón'un eşi, yani First Lady o zamanın, Evet. dönemin First Lady'si Evita Perón, Evo Perón hastalanıyor. 1951 yılı gibi hastalanıyor. 51 yılı gibi hastalanınca Türkiye'de, İstanbul'da, Fatih, Şişli o taraflarda mevlid okunmasına karar veriliyor. Allah Allah. İstanbul halkı tarafından. Tamam. İstanbul halkının mevlid okuduğunu, dua okuduğunu kendisi için duyan Eva Perón iyileşince 1952 Ocak ayında buradan diyor Arjantin'den Türkiye'ye bir futbol takımı gönderelim. Teşekkür mahiyetinde bir turnuva yapılsın. Tamam. Burada Buenos Aires takımı var, Lanús.
Onu gönderiyorlar İstanbul'a. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Lanus dörtlü bir turnuva yapıyor. Lanus önce Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyor. Evet. Ardından Beşiktaş Lanus'u 5-2 mağlup ediyor. Çok güzel. Sonra Lanus Galatasaray'ı 5-1 mağlup ediyor. Tamam. Biraz dengesiz skorlar. Evet. Aslında mantık olarak Beşiktaş'la oynaması gerekirken finali dua organizasyonunu yapan dardan birinin Fenerbahçe başkanı olması sebebiyle, aslında o davet Fenerbahçe'den gelmiş olması sebebiyle final Fenerbahçe ile oynanıyor. Finalde Fenerbahçe Lanus'u 3-2 yeniyor. Biraz olaylı da Bitiyor. oluyor maç. Hazırlık maçı. Aslında teşekkür için gelmişken Arjantin futbolu biraz serttir. Sağ içi ve sağ dışında. Evet. Pek hazmedemezler yenilgiyi. O zamanın gazete başlıklarında var bu. Hani yenilgiyi hazmedemediler gibi bir başlık atılmış Türkiye'de. Ve Evita Kupası'nı Fenerbahçe kazanıyor. Böyle bir hikaye var. Onun dışında daha sonraki yıllarda Independiente buranın önemli kulüplerinden, çok köklü kulüplerinden biri. Libertadores buranın en önemli kupasını kazandıktan sonra bir de bunun üstüne Intercontinental, yani dünya şampiyonu oluyor bir nevi kulüpler bazında. Bunu kutlamak için tura çıkıyor. Tamam. Orada İstanbul'a da geliyor. Çok güzel. İstanbul'da Taksim yakınlarında bir otelde konaklıyorlar. Çeşitli resmi olmayan maçlar yapıyorlar. Öyle bir hikayesi var. Bir de transfer hikayesi var. Evet. Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Turgay Şeren, buranın da en büyük iki kulübünden biri olan River Plate'le anlaşıyor. Hı hı. O dönemler tabii ki anlaştım ve ben gidiyorum diye bir şey yok pek fazla. Kulübünüzün izin vermesi lazım. Buenos Aires'e geliyor. Gazetelerde haber oluyor. Kalecimiz geldi, Türk kaleci Turgay diye. Bir aya yakın burada kalıyor. Antrenmanlara çıkıyor ama Galatasaray transfere izin vermiyor. Bir ay boyunca izin vermiyor. En Barış Alper sonunda- olayı oluyor yani yine. Evet. O zaman En da sonunda Turgay Şeren İstanbul'a geri dönüyor ve River'de oynamamış Evet. ama buraya gelmiş bir Türk olarak, aslında tek örnek olarak futbol tarihine geçiyor. Çok güzel. Bugün futbol konuşacağız gördüğünüz gibi ama aynı zamanda yemek konuşacağız. Birazcık ilginç bir video olacak benim için. Bugüne kadar yapmadığımız bir konsept başlıyor. O yüzden video başlarken beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda hype'larsanız çok mutlu olurum. İlk defa izliyorsanız da aramıza katılmak için abone ol butonuna basabilirsiniz. Tüm dünyadan lezzetleri sizlere doğru şekilde anlatıyorum. Benim için önemli olan turistik yer gezmek değil, lokalin peşinde gitmek. O yüzden bugün de lokalin peşinde gidiyoruz. Maç lezzetleri Boca Juniors kimle oynuyordu? Instituto. Benim şansıma artık böyle zor isimler Zor, geliyor. zor Instituto maçın için hazırsak başlıyoruz. Şimdi ilk durağımız olan Kantine Palermo'ya geldik. Birazcık zor çekim yapıyoruz. Ondan dolayı karşılıklıyız. Bir beni çekecek Onur, bir de ben Onur'u çekeceğim. Önümüzde de buranın efsane lezzetlerinden milanese var. Yanında da bir tane güzel patatesimiz var. Dilerseniz bunu vakit kaybetmeden başlayalım. Arjantin etinin kaşıkla kesildiğini soranlar vardı. Tabii bu incelik olması lazım bir de, değil mi Onur? Tabii. Bu etin hangi bölümü? Dana etinin kalça bölümünden bir şinitzel. Muchas gracias. Milanesa'mız tabaklandı. Yanında patatesimiz de var. Milanesa şöyle, ben biraz anlatmam gerekirse, aslında kelime olarak Milan usulü. Yani İtalya'nın Milano kentinden alan bir ismi var. Milano usulü. Aslında hani et şinitsel biraz Avusturya besinidir, yiyeceğidir. Oradan ünlenmiştir. Buraya İtalyanlarla gelmiş. O yüzden Milanesa demişler. Çok yaygın. Aslında bence Arjantin mutfağının ayaküstü en çok yenen şeyi Milanesa. Bunu sandviç Ya böyle, arasında yiyorlar genelde, değil ya mi? böyle ayaküstü olunca da Milanesa sandviç. Evet. Yani her mahallede 3-5 köşede bir Milanesa sandviç alabildiğiniz yer bulursunuz. Biz bugün tabakta 2 kişilik paylaşımlık. Genelde porsiyonlar büyüktür. Ortaya söylersin. O yüzden biz de bugün öyle yaptık. Bir tane söyledik, bölüştük. Bakalım tadı nasıl? Çok güzel. O zaman limonluyorsun, o şekilde Limonluyorsun. alıyorsun. Biraz limonsuz kuru olabilir. Limonladıktan sonra Panesi çok güzel ama. Şöyle göstereyim ben de eti. İp ince.
Bu tabii biraz dövülüyor. O inceliği alması lazım. Çıtır çıtır olduğunu düşünüyorum. Evde de çok yapılan bu arada bir yemektir. Yani kasaplarda hazır satılır. Sadece evde pişirirsin. Panelenmiş et olarak yani kasaplarda sıra sıra full raflarda durur. Sen ye abi bakayım nasıl yiyorsun. Ona göre ben de yiyeceğim. Gayet kolay kesiliyor bu arada. Evet. Ben de limonumu sıkıyorum. Limon Allah sıkılmak istemedi. Ben bunu elle yemeyeyim tabii. Çatal bıçak değil. Normalde sandviç yapardım ama. Bence güzel tadı, çok Öncelikle güzel. lezzet olarak, kıvam olarak Buna çok güzel soslar koyulabilir. Ama bu kesinlikle sandviç arasında çok güzel gider. ufak soslarla. Yani şöyle yapacağım. Chimichurri sosu mesela zaten her şeyle tercih ediyorlar. Daha Aynen. çok choripanla olsa da her şeyde tercih ediliyor. Buna sadece mayonez koyup sandviç yapanlar da var. Bu aslında böyle tam sokak lezzeti. Yani bunu bu şekilde sandviç yapıp ekmek arası. Biraz daha mayonez olmasını, sos olmasını isterdim. Evet. Yani bu tam böyle sosla yenilecek bir lezzet. Ama güzel. Panesi birazcık kalın. Enteresan şekilde ama eti çok dövmüşler. Et böyle incecik böyle. Ama güzel, fena değil. Yani Evde yapıldığında da genelde bir tane yanına püre yapılır. Püre, evet. et şinitsel. Soft bir akşam yemeği. En pratik. Patates mi çok güzel? Patates çok güzel, sarımsaklı. Sarımsaklı. Çok severim. Bir de kalın kesim. Çok güzelmiş. Biraz baharat olsun mu diye sipariş aldı beyefendi. Kesinlikle olsun. Tabii olsun. dedik. Sorduklarında kesinlikle olsun. Tabii olsun demiştik. Bu arada güne burada başladık. Cantina Palermo. Henüz stada yaklaşmadık. Yavaş yavaş yaklaşacağız bugün. Cantina Palermo'da şehrin en bilinen biraz futbol konseptli. Burası Kulüp Atletico Palermo diye eski bir kulübün aslında lokali olarak başlamış. 100 yıldan fazla üzerinden zaman geçmiş bir kulüp. 100 Ama yıldan restoran olarak 10 yıllık bir restoran. Forma konsepti var içeride. Çeşitli dünyanın ülkelerinden Arjantin ağırlıklı olmak üzere ve Güney Amerika ağırlıklı olmak üzere çeşitli formalar var asılmış. Duvarlarda da buraya gelmiş ya da Arjantin'de veya Güney Amerika'da ikon olmuş futbolcuların çeşitli ikonik fotoğrafları var, formaları var, imzalı formaları var. Ufak bir futbol müzesi gibi aynı zamanda. Evet, Maradona'nın fotoğrafları var. Onları görünce affetmedim tabii ki, çektim. Birçok Arjantin futbol kulübünün takım forması var. Bir de şurada Tadic'in Ajax'ta oynarkenki forması var. Tadic yazıyor. Ona da sevgilerimizi iletelim. Belki izler bir şekilde. Benim en sevdiğim futbolculardan biri Tadic'tir. Gerçekten GOAT dediğimiz tam böyle keçi, bütün maç boyunca inatla oynayan adamlardan bir tanesidir. Gerçekten çok severim. Fenerbahçeliler olarak tadı Ayrı seviyoruz. damağımızda kalmış. Damağımızda olabilir. kaldı maalesef. Ya o uzun konuya girmeyelim ama yani benim için gerçekten son zamanlarda gelmiş en kendini adayan futbolculardan biriydi. O yüzden üzgünüm kaybettiğimiz için. Ama bence geri gelecek. Ben patatesin tadına bakayım. Aynen. Sen yerken bayağı keyifli görünüyordun çünkü. Abi gerçekten güzel gözüküyor çünkü. Çok güzel. Bu Gerçekten arada. güzel değil mi? Sarımsağı bol geliyor. Acısı da hafif. Bayağı hafif. Evet. Ama var. Baharatları çok güzel. Sarımsağı bol. Çıtır çıtır. Böyle kalın dilim patates biraz bazen şey olur. Tam pişmemiş olabiliyor. Doğru. Bu çıtır Çok güzel. çıtır o. Cips gibi olmuş. biraz. Aynen. Çok beğendim. Bence uyumlu. Ben genelde mesela püre tercih ederim bunun yanında. Bu da çok iyi ama. Bu arada demin bardağa doldurduğum şey pomelo. Bu meyvenin gazlı içeceği, öyle söyleyeyim. Çok da güzel, burada geldiğiniz zaman mutlaka deneyin. Özellikle Schweppes markasınınki çok güzel bence. Geçenlerde denedim, bayıldım. Evet, bu başka bir marka. Schweppes'inki daha güzeldi. Evet. İçilebilir alternatif. Yine yemekle böyle içilebilir. Kolanın muadili diyebiliriz. Aynen öyle. Bu arada şunu söylemek lazım. Milanesa'nın birkaç çeşidi var. Biz Milanesa Simple söyledik. Sadece Milanesa. Bunun Milanesa Completa'sı var. Completa. Completa deyince tam Milanesa. Üstünde domuz jambon, onun üzerinde yumurta oluyor. Biz domuzsuz söyleyeceğimiz için bunu söyledik. Daha basit, daha sade. Bilginiz olsun. Hassasiyeti olanlar bunu sipariş verirlerse sıkıntı yaşamazlar. Biz o zaman şimdi şöyle yapalım. Yemeklerimizi yiyelim, hesabımızı Hesabı ödeyelim. söyleyelim. Ardından sıradaki durağımıza devam edelim. Devam edelim. Hesabımız geldi. Hesabımız 56.100 peso. 1787 lira 1787 lira. Bir tane büyük Milanesa, kola ve pomelo. pomelo içtik.
1787 7. lira. Şey ne kadar? Milanese ne kadar tek başına? Milanesa tek başına En altta yazıyordu galiba. 34.000 peso. Yani 1083 lira yapıyor. 1083 lira. Evet, bayağı da büyük bir et. Büyük Ama bir tabii et. dövülmüş bir et, ince Dövülmüş. tabaka. Ama yine de doyurucu. 2 kişilik düşünebilirsiniz. Yani bunu 2 kişi geldiğinizde yiyeceğinizi düşünürsek ayrı ayrı ödeyeceksiniz. 2'ye bölüp Patates ne kadar? düşünebilirsiniz. Patates 11.500 peso. O da 366 lira yapıyor. İçeceklerimiz İçeceklerde 3.500 peso. onlar da 111 lira yapıyor. 111 lira. Evet. Çok güzel. O zaman buradan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İkinci durağımız için arkamızdaki El Cuartito'ya geldik. Burası buranın eski pizzacılarından bir tanesi. 92 yaşında. Restoran 92 yaşında olunca insan biraz daha böyle merakla girecek içeri. Beklentimin üzerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü Guerin'e gittik biz ilk videoda. Arjantin'le ilgili çekmiş olduğumuz ilk videoyu mutlaka izleyin. Oradaki pizza muazzamdı. Genellikle internette o pizzayla bu pizzayı kıyaslıyorlar. Ama buranın da güzel olduğunu düşünüyorum. Buranın güzelliği şu, içeride çok güzel Maradona posterleri var. Futbolla ilgili gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Taraftarlar belki çok fazla gelmiyor ama ambiyans çok güzel. Bir de size şehir içinde alternatif bir pizzacı göstermek istedik. Ondan dolayı buraya geldik. Maç öncesi bir de maçın ritmini yakalayacağımız, o moda girebileceğimiz, çevrede forma, poster vesaire görebileceğimiz ve buradan artık maça geçeceğimiz son durak olarak Hadi lezzet bakalım. kıyaslaması da yaparız. İçeri geçelim. Birer dilim mi söyleyeceğiz bilmiyorum. Birer dilim söyleriz. Tamam, Çünkü birer dilim. maç önü bir şeyler olacak. Tabii orada da yiyeceğiz. Orada da yiyeceğiz. Hadi içeri geçelim. İkinci durağımız olan El Cuartito'ya geldik. İçeriği gördüğünüz gibi her yerde posterler, bayraklar, inanılmaz bir atmosfer var. Burası ayrı bir hol. Yan tarafta ayrıca Boca Juniors temalı bir duvarları da var. Öbür tarafta farklı bir duvarları daha var. İçeride şu anda yaklaşık olarak 150-200'e yakın insan yemek yiyor. O yüzden biraz sesli. Demin sizlere bahsetmiş olduğum Comelon dediğim Schweppes'inki burada bulunca affetmiyoruz. Bu seyahat boyunca sürekli bundan içiyorum. 2 tane pizza söyledik. Biri bildiğimiz domates soslu, zeytinli, çok güzel duruyor. Bunun ismi Napolitana, bunun ismi de Fogazzetta. Fogazzetta daha önceden Guerin'de yediğimiz gibi üzerinde soğan ve aynı zamanda mozzarellası var. Bir de burada farklı bir ürünümüz var, Faina. Bunun ne olduğunu da Onur'a soracağız. Şimdi ben şöyle bir izin olursa Onurcuğum başlıyorum. Ben soğanlı pizzaya burada bayıldım. Hakikaten taze rendelenmiş şekilde yapıyorlar soğanları. Bunun hamuru öncekinden biraz daha farklı. Daha yoğun. Yumuşak değil o kadar. Ama gene de pofuduk. Bayağı kalın bir hamur var ama o kadar yumuşak değil. Formu biraz daha sert. Güzel ama Guerin'i sanki tercih ederim gibi geliyor. Guerin şu an benim için daha iyi. Bunun soğanı birazcık daha tatlı. Aradaki en büyük farklardan biri bu. Güzel, kötü değil ama tercihim Guerin'in olurdu her zaman. Öbür pizzayla seni seyircilerle buluşturalım. Sen ye istiyorsan. Şimdi ben de Napolitana'ya bakayım. Bu zaten biraz daha klasiktir. Dünyanın her yerinde olan en klasik pizza herhalde ama şimdi burada biraz daha kalın versiyon Arjantin usulü yine. Ben yine Guerin'le karşılaştıracağım. Tadını bakalım. Bunun üzerindeki malzemeler çok güzel duruyor. Bunların genelde tabii domates sosu kendisine önemli bir lezzet katar. Onun kalitesi önemlidir ama burada da Fugazzetta'da da peynir yoğunluğu muazzam bence. Fazla. Bir de tava pizzası olması güzel bence. Daha altını pişkin yapıyorlar. Biraz daha böyle çıtır çıtır oluyor altı. İç kısmı biraz daha pafuduk, yumuşacık oluyor. Üzerindeki malzemeler içine işliyor hamurun. Üzerindeki zeytinyağı ve peynirin tuzu bana çok güzel Çok geldi. mu güzel? Güzel geldi. Süper. Bu nedir Onur? Yani bu her yerde görmediğiniz bir şey. Bunun ismi Faina. Tamam. Genelde 2 dilim pizza arasına bir de bundan sipariş edilir. Yumurta ve un karışımıyla yapılan bir şey. Tamam. Tadına bakmak lazım. Yani neye benzeteceksin? Senden bir yorum almak isterim. Yani çok gerekli bir şey mi? Bence çok değil. Ama gösterelim istedik. Kültürel anlamda böyle genelde 2 dilim pizza bir Faina sipariş edilir. Biz de gösterelim, tadına bakalım ve senin yorumunu dinleyeyim istedim aslında. Anladığım kadarıyla peynir fazla olduğu için araya bir tane hamur sıkıştırmak istiyorlar. Yani
O amaçla yapılmış olabilir. Bir de bunun hamuru birazcık daha farklı galiba. Yani şöyle göstereyim. Sanki bir bulamaç Onun olmuş. tadına bence bir bak. Bulamaç varmış da o şekilde bir ekmek yapmışlar gibi. Güzel. Çok güzel. Şimdi bu pizzanın da tadına bakacağım. Demin sıra bekledik. Sırayı masaya oturmak için bekliyorsunuz. Ama direkt bir tabak alıp şurada ayakta yemek istediğiniz takdirde hemen öne geçip pizzanızı alıp yiyebiliyorsunuz. Zeytinyağı bol. Çok güzel geliyor. Şimdi ne var burada? Maydanoz var, domates, zeytin, napolitan sos, peynir. Ama bu daha güzel bence. Ya domates sos çok güzel ama genelde şey olur ya, normalde yemediğin yemek her zaman daha lezzetli gelir sana. Soğanlı pizza yemiyorum ki İstanbul'da. O yüzden şimdi garip geliyor bana ve güzel geliyor. Bir de soğanı çok güzel, tatlı tatlı geliyor. Demin buraya Boca taraftarları da gelmişti. Bak maça hazırlanıyorlar. Onlar da bizim gibi karınlarını doyurup öyle geçiyorlar maça. Biz tabii ki birazcık daha fazla doyurmuş olacağız ama zıplayacağız bugün tribünde. Zıplayacağız sürekli. En büyük fark hamur bence. Daha yoğun kıvamda, gözeneklerin arası daha sık. Ama güverindeki birazcık daha açık, birazcık daha bizim sevdiğimiz tarzda. İlk videoda bahsetmiştik, böyle Pizza Hut'ın tava pizzaları vardı, pizza pan. O pizzalar gibiydi aslında güverindeki. Bu biraz daha salaş tarzda. Biraz daha böyle halkın gittiği yer. Zaten gördüğünüz gibi sadece tek turist. Şu an biz varız gibi gözüküyor. Geri kalan herkes İspanyolca konuşuyor. Bir pazar günü öğleden sonrası. Evet, pazar Sonranın günü. ilk saatleri. Evet, Aslında hani daha boş olması beklenebilir. Saat kaç? saat 2'yi çeyrek geçiyor. 2'yi çeyrek geçiyor. Dışarıda sıra var. İçeride sıra var, aynen öyle. Çok güzel. Bir de ambiyans çok güzel abi. Bu tam böyle Netflix belgesellerinde olan ambiyans gibi gerçekten. Bu arada bu tarzda eski lokantaların dikkat ettiğim kadarıyla iç kısmını boyama yaparken Arjantin renklerini tercih ediyorlar. Arjantin mavisini tercih etmişler burada da. Çok güzel gözüküyor. Böyle klasik yerlerin durması lazım. 92 senedir açık bir pizzacıdan bahsediyoruz. Dile kolay. Kaç nesil? Çok güzel. Sen buraya geliyor musun ara sıra? Ben buraya gelmiyorum pek fazla. Şehrin bu tarafına indikten sonra artık Guerin'i tercih ediyorum. Göğer'in yakın galiba buraya. Guerin yakın. 2-3 sokak var aralarında. Daha çok orayı tercih ediyorum. Burayı Boca taraftarları maç sonu tercih eder. Maçtan sonra çünkü 40 bin, 45 bin taraftar dağılıyor şehre. Herkes bir yerlere gidiyor. Yani evinin çevresinde de restoranda taraftarları görebiliyorsun. Evet. Ama böyle buraya çok gelirler maç sonu. Maç öncesi tek tük evi buraya yakın olan. Buradan geçenler geliyor. Sırada da vardı. Biraz önce yanımızdan da geçti. Evet. Biraz da bütün kulüplere hitap ediyor. Ama en çok Boca'ya hitap eden bir yer. Hani bir köşeyi de sadece Boca olarak ayırmışlar. Duvar süslemeleri. Bir de gördüğüm kadarıyla Logolar Maradona ve vesaire. özellikle Messi'nin çok fazla posteri var. Tabii o zaten her yerde o şey gibi. Hani ülkenin kurucusuymuş, yaratıcısıymış gibi. O ikisi vardır. Onun alt kümesinde diğer takımlar birleşirler. Burası %70 Boca ağırlıklı. Evet. Hem süsleme olarak hem gelenlerin tuttuğu takım olarak. Ama her takımdan çeşitli şeyler bulunabiliyor. Özellikle yukarıda logolar var. Alt lig takımlarının logoları da var mesela. Bu arada sen demin dedin ya iki pizza arasında yiyorlar. Evet. Aynı o şekilde koydum. Yiyorum. Bu birazcık daha böyle ıslak kıvamda bırakılmış. İspanyol omleti gibi. Öyle söyleyeyim. O yüzden arada ıslaklık katıyor ama yoğunluk katıyor. Bence tok tutması için yapılmış bir şey. Yani tam ortası biraz daha yoğun olsun ki daha doyurucu olsun anlamında o şekilde yapılmış. Güzel. Mantıklı. Ama tabii bana bu şekilde yemek biraz saçma geliyor. Ben tabakta çatal bıçakla yemeyi tercih ederim. Bu arada yanımızdan bir filan geçti. Sen filan dediğimiz zaman yiyelim mi diyorsun? Seni tanıdığım kadarıyla. Yiyeceğiz. Burada yiyeceğiz mi gerçekten? Yiyeceğiz. Burayı yiyelim. Çünkü diğer gideceğimiz yer tatlı olmaz. Evet. Filanımız geldi. Filan mixto, dulce de leche, krema ve filan. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi biraz buradan. Önce biraz da dulce de leche. Dulce de leche biraz ağırdır. Burada ağır yapıyorlar ama gerçekten. Yani bizim Türkiye'de yediklerimiz gibi değil. Ağır yapıyorlar ama sabahları ekmeğe süre süre yiyorlar aslında. Hakikaten yiyorlar. Doğru. Ama tatlının yanında şöyle biraz alıp tatlıdan almak bence bizim damak zevkimize göre yeterli.
Şöyle. Bu aslında bizim krem karamel tatlımız. Şöyle göstereyim. Yani hatta dokununca şöyle masaya sallanıyor. Ha, çok güzel. Tadı çok güzel. Bunu yine paylaşımlık aldık. Genelde öyle yapıyoruz. Ama tek başına yersin sanki. Her restoranda var. Her restoranda var. Evet. Pizzacıda da var. Restoranda da var. Etçide de var. Ya bu- Aklıma gelen her restoranda var filan. Ülkede bir tatlı varsa herhalde ilk söylenecek olan budur. İlk söylenecek bu. İkinci söylenecek arroz con leche var. Sütlaç. Evet. O da birçok yerde var. Daha yeni nesil yerlerde tiramisu var. Tiramisu da yani burada çok yaygın bir tatlı. Bir de çoka torta var. Aslında bu 4 tatlı bence ana 4 tatlı ama sıralama olarak bir numarada filan var. Her yerde bulabileceğiniz filan. Çok güzel. Biz bunu yiyelim bir. Ardından hesabı söyleyelim size. Adisyonu söyleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Adisyonumuzu da söyleyelim. Toplam hesabımız ne geldi? 28.900 peso geldi. Yani 920 lira. 920 lira. Tek tek bakarsak en son yediğimiz tatlımız 10.700 peso. 10.700 peso 340 lira yapıyor. Napolitana tek porsiyon pizza 5.300 peso. Evet. O da 168 lira yapıyor. 168 lira. 5.800 peso diğer soğanlı olan Fugazeta. Tamam. 184 lira yapıyor. 184 lira. Bir tane de pomelomuz var içecek. 4.500 peso. 4500 peso da 143 lira yapıyor. Faina var bir tane 2.600 peso. Evet. O da 82 lira yapıyor. Toplamda 28.900 peso. Toplam hesap demiştikten 920 lira. O zaman biz şimdi yola çıkıyoruz. Stada gidiyoruz. Boca boca. Evet, stat çevresine geldik. Boca taraftarlarının arasına girmek de kolay değil bu arada. Onu söylemek Evet. lazım. Bir de tam tribün gruplarının buluştuğu noktada buluştuk ve oradan bir lezzet duraklarına başlamaya karar verdik. Hem kalabalık hem de tabii tribüncülerin tam içinde olduğumuz için biraz hani bir karışıklık var. Ama sıkıntısız şekilde Ama çekimi yapıyoruz. tribün lideri Pablito ile beraber Pablito'yla. buluştuk. Biletimizi ondan aldık. Ona da teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Todo bien, aguante Turquía. La hacemos flaca, todo, poneme filtro. Voy a hacer filtro. Fernetimizi aldık. Fernet olmazsa olmaz bir maç içeceği. Alkol bu arada. Alkol ve kola. Fernet normalde bir İtalyan içkisi. Biraz ağırdır. Kola ile içilir. %30 Fernet konulur. %70 kola konulur. Bol da buz konulur. Burada genelde hava sıcak olduğu için Buenos Aires'te Fernet bayağı yaygın bir maç içeceği. Paylaşımlık içilir. 2 kişiysen aranda paylaşırsın. 5-6 kişiysen dönerek içersin. Biz şimdi seyyar satıcıdan aldığımız için plastik bardakta. Normalde evde 2,5 ya da 1 litre kolanın yarısını keseriz. Üst tarafını atarız. Kalan alt tarafı budun gibi bardak olur. Şuraları çakmakla düzelttikten sonra ağzımızı kesmesin diye onu bardak olarak kullanırız. Vay arkadaş. Marketten de gelip stat çevresinde bunu hazırlarız. Şimdi seyyardan aldık. Plastik bardakla tadına bakacağız. Afiyet olsun. Sana da. Aradığım bardağı buldum. Bayağı kokteyl gibi ya. Çok güzelmiş. Mayhoş tat. Ben bunu yaparım. Öbür içki olan neymiş acaba? Başka içki ne vardı? Şarap mıydı acaba? Şarap vardır. Yine buzlu soğuk şaraptır. Şarap gazoz vardır. Şarap vardır. Fernet vardır. Şarap gazozu Türkiye'de de tribüncüler, Yapar. eski tribüncüler bilir. Evet, doğru. Çok güzel. Beğendim. Hadi devam edelim. Devam edelim. Şimdi tribüncülerin toplandığı alandan biraz daha 200 sokak ötede stadın çevresine geçelim. Fernet'i biz içerek biz yürüyoruz. Stad çevresinde choripan, lomito, çeşitli sandviçler bulacağız. Biraz acıktık. Aynen. Gidelim. Hadi bakalım. Kalabalık bu arada bayağı. Gittikçe doluyor ve çok fazla kadın taraftar da var. Bu arada tabii geçerken gördüğümüz lezzetleri Evet. çekelim yine. Hola. İtalyan salam ve peynir. Klasik sandviç. Bandal, puesto Bandal, puesto Bandal, ¿De dónde son, amigo? De Turquía, de İstanbul. Hincha de Fenerbahçe. Sí, obvio, Fenerbahçe. Which one? Ahí. Ahora, Which one is best? Fenerbahçe or Galatasaray?
Fenerbahçe, papá. Of course. ¿Qué te parece sobre Mauro Icardi? ¿Te gusta o no? Bueno, bueno, bueno. Más o menos. Bueno. Patatesin güzelliğine bak ama. Çok güzel kızartmışlar. Hiç yağ yok ya bunlar, bakar mısın? Empanadalar biraz değişik duruyor. Bayağı şişirmişler. Evet. İçini. Fazla büyük. Çok, evet fazla büyük. Turquía, Turquía, Yani. Turquía. Algo en la Turquía, acá el puesto Van Damme. Şimdi stada doğru giderken birazcık size hem Boca Juniors hakkında bilgi verelim istiyorum, hem biraz futbol konuşalım istiyorum. Tabii. Hem ortamla ilgili bilgi verelim istiyorum. Özellikle Boca Juniors'taki Boca Juniors'ta oynamış olan ve ülkemize gelen futbolcu var mı? Şöyle aslında az sayıda var. Medel var. Beşiktaş'ta oynamıştı. Şilili aslında ama Boca'da oynadı. Hatırı sayılır bir süre. Evet. Oscar Córdoba var. Boca'nın efsanevi kalecilerindendir. Boca'nın en iyi olduğu dönem kalecisi Oscar Córdoba'ydı. Sonra Beşiktaş'ta oynadı. Bunları sayabilirim ama Boca denince akla genelde Maradona gelir. Tabii. Maradona'dan biraz bahsedebiliriz aslında. Hani Maradona aslında Boca efsanesi değildir. Biraz yanlış bilinen bir bilgi. Herkes öyle söylüyor aslında. Türkiye'de de çok yanlış biliniyor, Avrupa'da da yanlış biliniyor. Tabii ki Boca Maradona'yı sahiplenmiş, Maradona Boca'yı sahiplenmiş ve özdeşleşmişler. Ama Maradona'nın çıkışı Argentinos Juniors kulübü. Evet. 3 sene orada gol kralı oluyor. Ondan sonra Boca'ya geliyor. Ve Argentinos Juniors kulübünün stadı şu an Diego Armando Maradona stadı ismi ve bütün cephesi Maradona kaplı. Aslında Argentinos Juniors efsanesi Maradona. Sonra ilerleyen yaşlarında Boca'ya geliyor, oynuyor vesaire. Şu an Boca ona daha çok sahip çıktığı için biraz da Boca efsanesi sanılıyor. Aslında hani daha efsaneleri son dönemlerden işte Riquelme şu an başkanlık yapıyor. Riquelme zaten. Barcelona'da da oynamıştı bu arada. Onu da Barcelona'da oynamıştı. O dönemde hatta yaptığı gol sevinci bir teknik direktöre yapmıştı bunu. Sorun yaşadı. Şu an ülkemizde, Türkiye'de çok yapılıyor. Icardi'nin Evet. sevinci aslında o Riquelme sevincidir. evet. Dünya futbolunda Riquelme sevinci olarak bilinir. Hani seni duyamıyorum, ne oldu hani beni beğenmiyordun sitemi içerir o sevinç. Arjantin'de vardır. Genelde bunu yapanları Bocalı herhalde diye düşünürler. Icardi Bocalı değil ama Arjantinlerde vardır böyle bir kendi idol belirleyip onun sevincini yapma. Icardi de Riquelme sevinci yapıyor. Riquelme şu an başkan kulüpte Boca Juniors'ta ve idollerden biri. Onun dışında an- Carlos Tevez Evet. çok önemli bir idol. Sebastian Battaglia var, o idol. Martin Palermo var. Belki hatırlarlar 90'ların sonu, 2000'lerin başı milli takımda da vardı. Forvet. Bunlar aslında Boca efsaneleri diyebiliriz. Birazdan görürsek stadın çevresinde küçük heykelleri vardı. Onları yakalayabilirsek gösteririz. Ama başkanlığı Riquelme yapıyor. Tevez başka bir yerde hocalık yapıyor. Herkes artık bıraktı tabii. Evet, aynen öyle. Peki Arjantin futboluyla ilgili konuşursak birazcık daha. O Tanrı'nın eli, Tanrı'nın eli. Maradona'nın o efsane golü ve artı diğer herkesi çalımlayarak attığı gol. Şöyle tarihsel olarak siyaseten biraz İngiltere ile Arjantin arası 82'deki Islas Malvinas Savaşı'ndan dolayı İngilizler buna Falkland Adaları derler. Malvinas Adası aslında. Malvinas. Malvinas. Burada biz Islas Malvinas diyoruz. İngilizler Falkland Island diyor. Biz Islas Malvinas diye bahsedelim. O adaların Arjantin en güneyinde kimin olduğuna dair bir savaş oluyor 82'de. Bu savaşın hemen üstüne Dünya Kupası var. Ve Dünya Kupası'nda o zaman Maradona falan oynuyor. Öyle bir kadro var Arjantin'de ve İngiltere ile eşleşiyorlar. Zaten gergin bir ortam. Burada genelde hiçbir ülkeye çok bir düşmanlık yoktur. O dönem İngiltere tabii ki savaş halinde oldukları için var. Ve o maçta hem yüzyılın golünü atıyor hem eliyle gol atıyor ve Tanrı'nın eli bu da o zaman diyerek biraz savaşın intikamını alıyor. Çok tartışılır Messi mi Maradona mı daha büyük diye. Messi inanılmaz bir futbolcu olmasıyla birlikte Evet. biraz kaderle de ilgili olarak böyle hikayelerle yan yana çok gelmedi. Doğru. Maradona'da o kadar hikaye var ki ondan biraz da işte hem çok iyi futbolcuydu bir de büyük futbolcuydu deniliyor. Biraz onun şansı, biraz da tabii başarısı. Ama Bir de o kahraman gollerin- olarak görülüyor. Kahraman. Şimdi savaş halindesin ve o takıma hem yüzyılın golünü atıyorsun hem elle gol atıp işte Allah görüyor. Bu da bize ödülü mesajı veriyorsun. O yüzden ikon. Çok güzel anlattın. Futbolla ilgili konuşmaya devam edeceğiz çünkü çok fazla şey var. Ben mesela enteresan bilgiler öğrendim Onur'dan. 18 yaşını doldurmadan yurt dışına transfer olursa futbolcular milli takımda oynayamıyormuş.
Evet ya o şu an son dönemde yani son 1-2 ay öncesinde hatta çıkan bir karar. Şöyle Arjantin futbolu Uruguay'ı da katabiliriz hatta. Arjantin futbolu çok yetiştirici bir kulüp. Yani buradaki takımların, kulüplerin bütçesi belli. Çok ünlü futbolcular çıkarabiliyorlar. Evet İtalya'ya, İspanya'ya, Portekiz'e ihracat çok yüksek. Şu an belki bugün izleyeceğimiz Boca'da, Instituto'da tanımadığın mesela senin oyuncular 5 sene sonra abi hatırlıyor musun beraber izlemiştik Atletico Madrid'deki oyuncu diyebiliriz. Evet. Şu an tanınmıyorlar, satışları gerçekleşiyor, yıldız oluyorlar. Böyle bir sistem olduğu için bu biraz son zamanlarda menajerler tarafından suistimal edildi. Çocuklar 16 yaşında, 15 yaşında İtalya'ya götürülüyor. Kulüplerin gelir kapısı biraz kapanmış oldu. Çünkü 15 yaşında götürülen çocuktan kazanamıyorsun. 25 yaşında gitse o çocuk $1 milyon kazanacaksın. Doğru. Biraz düzen bozan bir şey olduğu için başta River Plate kulübü, sonra bununla ilgili federasyon biraz şey yaptı. Bunu engellemek adına 18 yaşından önce bir menajer alıp götürmeye çalışırsa ve götürürse oyuncumuzu size milli takım kapısını kapatıyoruz. Oynayamazsınız. Hani madem gidiyorsunuz bizi kaybedersiniz mantığıyla yeni bir kural geliyor. Çünkü bunu da belirtmiş olalım. İhracat çok fazla aslında burada. Futbolcu çok büyük Burada para getiriyor. buraya. altyapılar çok önemli. Yani Evet. daha önceki videolarda konuştuk seninle. Çok arazi var ülkede. Ülke çok büyük. Nüfusu nispeten az. Çok tesis var, çok saha var. Biraz alt kesim, gelir düzeyi düşük olan ilçelerde çok arazi var. Herkes top oynuyor. Herkes futbolcu olmaya çalışıyor. Belki inanılmaz modern görünmüyor tesisler. Buna kadınlar dahil. Kadınlar dahil. Kadınlar da futbol olsun, işte çim hokeyi olsun, sporla çok iç içeler. Ya da çocukları, erkek çocukları varsa elinden tutup antrenmana götürüyorlar, matelerini içip keyifle onları izliyorlar. Pek rekabete sokmadan. Türkiye ile karşılaştırırsak, Türkiye'de çocukları çok rekabete sokuyor veliler. Burada o yok. Yetiştiricilik çok fazla. Ülkenin futbol kültürünün temeli bu. Evet. Ekonomisi de buna dayalı. Bunun bozulmaması bence çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. önemli. Hadi devam edelim. Bir şeyler yiyelim ya. Ben açım Diyelim. çünkü. Evet. Yani Benim sen de acıkmışsındır diye düşünüyorum. içmeye de bir devam edeceğim. Hadi Biraz devam boğazım edelim. kurudu. Bu arada yani şimdi biz tribüne takılan insanlarız ama buradaki arkadaşlarımız birazcık daha sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle yani polisten gizli bazı işleri de olduğu için şimdi biz çekim yaparken bir süzüyorlar. Hani polis olabilir miyiz? En azından sivil polis olabilir miyiz? Mikrofonumuz var, bir şeyimiz Tipimiz var. de hiç benzemiyor canım. Evet. O yüzden Baksana. bir bakış oluyor bize karşı. Evet. Tribün detaylarından birazdan yemek yerken bahsederiz. Bahsederiz. istersen. Aklıma Bahsederiz. bazı şeyler geldi anlatırım. Olur, tamam. Çünkü buraya gelecekler, bu maç keyfini yaşamak isteyenler bilmesi gereken şeyler var. Bileti nasıl aldık ondan da bahsedelim. Tabii. Yani en temelden bileti nasıl aldıktan Tamam. sıkıntı var mı yok mu nasıl gelebilirler hepsinden birazdan bahsedelim. Hadi bakalım. Bu arada çok güzel, şu kalabalığı göstereyim. Şimdi bazı taraftar grupları maça doğru gidiyor. Genelde insanlar yüzlerin çekilmesini istemiyorlar. Birazcık bulundukları mahalleden kaynaklı. Birçoğunun bir kriminal bir şeyi oluyor genellikle. Öyle gözüküyor. Tabii yani şimdi rastgele çektiğimiz zaman o an ne yaptıkları pek belli olmadığı için bir görüntüde görünmek istemiyorlar. Yani bir görüntüde görünür, YouTube'da çıkar, bir ihbar olur. Polislerle boşuna sıkıntı yaşar. Yani illegal, yasaklı madde kullanımı oluyor. Stat öncesi oluyor, stat içinde oluyor. Ya da bunun satışını gerçekleştiriyor tribün grupları. Yani dumandan rahatsız olan varsa o Dumandan konuda rahatsız olan varsa stat içinde de özellikle kale arkasında ve herhangi bir maçta sadece Boca değil onu uyarmak tüm gerek. Arjantin'deki maçlarda. Tüm Arjantin'deki maçlarda yasaklı madde kullanımı stat içinde de olduğu için duman biraz etkileyebilir sizi. Onun dışında tribün grupları işte bilet konusunda, işportada ürün satımı konusunda da biraz illegal olabildiği için çekilmelerini istemiyorlar. Tribün grupları burada hala bu konularda etkili. Hem bilet satışı hem de Bilet sahte satışları ürün şöyle aslında ondan bahsedelim istersen. olur. Boca gibi, River gibi kulüplerde sadece üyelere bilet satışı çıkıyor. Normal kulübün duyurduğu satışlar sadece kulüp üyelerine oluyor. Evet. Aslında birçok kulüpte böyle ama River'de Boca'da tam olarak böyle. Bilet alımı üyelere çıktığı için sadece çok az bir bölüm de kulüp bazı internet sitelerine ayırıyor. Bu internet sitelerinden satış oluyor turistlere. Turistler alabilsin diye çok az bir bölüm, belki %10'luk bölüm, %5'lik bölüm birkaç internet sitesine veriliyor kulüp tarafından. Siz turist olarak gelirseniz oradan biraz daha yüksek fiyatla bilet bulabilirsiniz. Orada da %100 bir güvenceniz yok aslında. O sitenin ismini de söyleyelim aslında. Viagogo sanırım. Yeşil bir logolu.
Oradan alabilirsiniz ama orası da size %100 güvence vermiyor. Yani yetişmeme ihtimalini size bırakıyor. %95, %98 ihtimalle biletiniz otelde konaklıyorsunuz, otelinizde, evde konaklıyorsunuz, evinize gelir. Biraz pahalıya alırsınız ama başka bir yöntemi yok. Evet. Yani üye olmanız lazım ya da. Kulüp üyelerine sadece bilet satılıyor. River'in 86.000 hatta 101.000'e çıkarılacak bir stadı var. Full oluyor sadece üyeler aldığında. 3 senedir full oynuyor. Boca'nın 40.000 civarı bir tribünü var. Orası da full oynuyor aşağı yukarı. Ama Boca biraz daha turistik olduğu için Boca biletleri o sitede bulunabiliyor pahalı olsa da. Turistik olmasının en büyük sebebi tabii ki taraftarı değil mi? Yani Turistik olmasının sebebi bölge de turistik bu arada. Yani Buenos Aires'e ilk yerleşimin olduğu yerler San Telmo, La Boca, liman tarafı. Hatta River Plate de burada kurulmuş. La Boca takımı sonradan taşınmış. Bir kere tangonun, işte futbolun ya da yaşamın çıktığı bölge biraz San Telmo, La Boca bölgesi. Onunla birlikte ikonik bir stadı var. İzleyenlerin çoğu biliyordur. Bir tarafı düz, geri kalanı normal. O bir ikonlaşmış zamanla. Aslında bunun sebebi mahallenin eski olması ve düz tarafın arkasındaki evlerin yıkılmasına kolay kolay izin verilmemesi. Oradaki mahalle sakinlerinin çıkmaması. Hatta zamanla orada sadece Bokalılar oturmamaya, atıyorum Riverli de oturmaya başladığı için o zaten çıkmıyor. İnadına çıkmıyor artık. O yüzden topluca bir orada kentsel dönüşüm mümkün olmadığı için yani yaklaşık 10 yıldır Boca başkanları projeyle geliyor stat yapacağız diye. Hepsi iptal oluyor. Hiçbiri gerçekleşmiyor ama bu Avrupa'dan bakınca da bir stadı, kulübü ikonik gösteriyor. Taraftarları da öyle. Stat'taki görüntüsü, öne yığılma golden sonra görüntüsü, tutkuları o yüzden çok popüler, çok ikonik. Aynı zamanda o yüzden de bölgede turistik oluyor. Yani insanlar geldiğinde bir Boca forması alayım, La Boca'yı gezeyim, renkli evler, Caminito bölgesi, oraları gezeyim derler ilk geldiklerinde mutlaka. çok güzel. Hadi o zaman yemeklere artık devam edelim. Devam edelim. İstanbul, İstanbul. Türkiye. Turquía. Türkiye. My friend Lucas. Lucas. Chicho. Chicho. Ciao. Gracias. Hasta luego. Şimdi tabii aralarına karışmak için bu arada herkes çok alkollü burada. Yani içki içmeyen yok gibi bir şey. Kalabalık da bu arada. Burada sanırım buranın en çok iş yapan büfesi Burası mı? şey gibi toplanma alanı olmuş. Brandsen sokağın köşesinde toplanıyor. Genelde taraftar. Ya. Boca Juniors. Tam şu an onun Herkes bağırıyor. köşesindeyiz. Buradan hatta girelim sağa doğru. Yavaş yavaş giriyoruz. Biraz sokak lezzetleri artıyor. Müzik artıyor. Biraz apaçilik seziyorum ama. Ha? Buradaki tarz mı bu? Teyzeme bak teyzeme. Video. ¿Querés? Sí, puede ser. Un ratito. Espera. Después de este video, sacamos foto. ¿De dónde sos? Acá. Şimdi empanada yiyeceğiz. Empanada tabii ki maç günü lezzetlerinden bir tanesi. Ama asıl ızgara yapılıyor. Birazdan ızgara yeriz. Ama öncesinde bir empanada atalım. Bir atalım. Etli. Çünkü acıktık, çok yürüdük. Aynen. Dolaştık. Arada bir atalım empanadamızı. Etrafta biraz kalabalıklaşıyor. Sesleri duyuyorsunuzdur. Birer tane Birer tane gömelim. tane yok. Gömelim. bir ufak sıra bekleyeceğiz. Arjantin'deyiz. Her şey yavaştır. Sıra beklersiniz. Sabırlı olmanız lazım. Bunları da söyleyelim. Benim alışamadığım şey mesela özellikle garsonlar bir şey sipariş vermedikçe gelmiyor. Gelmiyor. Evet, çağırmadıkça gelmiyorlar. Çok enteresan. Bak hamburger yapıyor. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿qué tal? Ah, empanada de carne, loto también, ¿no? Tavuk, peynir, domuz, et, bu da et. Bu kızartma, bunlar fırın. Biz fırın et alıyoruz. Doğru. Al horno carne dos. 3000 peso tanesi, ikisi 6000 ödeyelim. Onları ısıtıyor değil mi altta? Bak o arada ısıtıyor. Muchas gracias. Ciao, hasta luego. Sıcak sıcak. Çok güzel gözüküyor. Ha, sos da verdi bak. Sos da burada. Çok sıvı ama. Ha? Biraz sıvı. Bunu aslında bir tane ısırdıktan sonra içine. Ha, o zaman dur.
Sí, sí. Me pagaron. Oha! Çok güzel. Tamam. Jamón y queso. Tadı çok güzel. Ben kızartma yerine fırın her zaman tercih ediyorum. Gerçekten fırın çok güzelmiş. Bizim koyduğun sos acılıymış ya. Sana biraz daha fazla koydum. Bana biraz fazla, evet aynen. Fazla geldi. Ama sağlam acıymış. Ama iyi en pahalı. Şeyde gibi, restoranda gibi. Güzel yapmışlar. Şöyle bir kötü haber vereyim. Stadın içinde kamera almıyorlar. Biz bir şekilde kamerayı burada dışarıda birine vereceğiz. Ama sizin aklınızda olsun. Daha sonra geleceğiniz zaman, bu arada polis bizi çevirmiş. İzin vermiyor geçmemize. Kim? Bak kapatmış yolu. Geçeriz. Tamam. Biraz ortam gergin. Yalan değil. Normalin üzerinde gergin. Bizim Türkiye... Burnumuza kokular da geldi şu an biraz. Tabii. Ama zaten bekliyorduk böyle olmasını. Takımlar geliyor diye polis kapatmış. Ha, Şimdi okey. açtı. Takım Senin- otobüsleri geçti. Şimdi yavaş yavaş açıyor polis orayı. Çok mahalle arasındayız diye biz unuttuk hani. Burada bir maç oynanacağını ve takımların otobüste geleceğini birden aklımızdan çıktı. Geçince ben de fark ettim. Tabii mahalle arasından geçiyor takımlar. Evet. Maça 1,5 saat kala, 2 saat kala. Saat 6 çeyrek geçiyormuş bu arada. İşte tam 1 saat 45 dakika 8'de maç kala, başlıyor. 8'de maç başlıyor. Onlar geçerken tabii yol kapatılıyor. Çünkü burada yeri gelmişken bahsedeyim. Kulüpler hep mahalle kulübüdür. Yani en büyük kulüpler bile mahalle kulübüdür ve taraftarları o mahalleyi temsil ettiklerini düşünerek kulüplerini destekler. River Boca taraftarları sayıca çok fazla olsa da çevirip sorduğunda her takımın taraftarından görebilirsin. Yani ülkenin %90'ı River'li Boca'lı değil. En ufak mahallenin takımı bile tek takım tutan görürsün. Ya da mesela yürüyerek ilçeden ilçeye geçtiğinde hangi takımın mahallesine geçtiğini duvarlardan, formalı insanlardan anlarsın. Mahallecilik çok fazla var. Mahalleler arası rekabet ve ezeli rakiplik çok fazla var. Buna dayalı olarak biraz önce bahsettik üyelik sistemi, bilet satışı diye. Daha küçük kulüplerde üyelik sistemiyle zaten dernek statüsüyle ve üyelik sistemiyle yürüyorlar ve bütün takımların stadı mahallelerindedir. Yani bunun kaldırılıp yer değiştirilmesi bir yenilik değil, biraz futbola ihanet gibi görülür. O mahallecilik, mesela San Lorenzo'nun stadı, San Lorenzo ki büyük takımlardan biri, zamanında stadın yerine Carrefour yapıldığı için bütün Arjantin halkı tarafından, diğer takım taraftarları tarafından hala alay konusudur. Hani kulüp Atletico Carrefour derler hatta. Ya böyle bir şeyin olması söz konusu değil. O yüzden Boca'da mahallesinde, River'de mahallesinde ama en küçük takımda mahallesinde, taraftarları da mahalleli. Çok güzel. Yürümeye devam edelim. Yeni lezzetler keşfedelim. Maça sokamıyoruz. Bari maç önünde size gösterebildiğimizi gösterelim. Maçta da telefonla çekeceğim. Merak etmeyin. Yumurtayı tersten de koydu. Con cebolla, Soğan, evet. Si. Hangi ekmek? queso, pan de queso. Peynirli, normal. Normal. Aslında arkalı önünü ısıtıyor. Daha önceden pişirdi onları değil mi? Tabii daha önce pişmişti. Onu bize özel bir daha bir ısıttık. Yumurtayı da aynı şekilde arkadan Aha. önce. Soğan da biraz pişirip ekledi. Yanda soslarımız var. Ne kadarmış? 10.000, 10.000 peso. 10.000 peso. Evet. Ne ekliyoruz içine? Şimdi burada domatesimiz, mayonezimiz, hardalımız, ketçabımız var. Bundan biraz ekleyebiliriz bence. İçi şöyle zaten. Evet. Şöyle Tadını yapalım. versin yeter. Domates koymayalım bence. koymayalım, Sulandırmayalım. Sulandırır. Aynen. Mayonez koyma. Bu sıcakta bekliyor. duruyor, Aynen. belli olmaz. Aklınızda olsun mayonez bu. Onun dışında tuzu sıcaklar- iyidir diye tahmin ediyorum. Bence yeterli. Tamam. Bu Şöyle- sıcaklarda mayonez koymayın sakın. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle Götür. ben bir ısırıyorum. Bölüşeceğiz. Tadına baka baka. Bastante rico, eh? Gracias. Şimdi sıra bende. Beklentimden daha iyi. Köftenin kötü olacağını sanmıştım. Arkandan dumanlar da geliyor. Oh, Kokusu da beni doyurdu bu arada. sindik şu anda. Bir şey söyleyeyim mi? Beğendim ben. Tam bir maç köftesi. Yani tükürük köfte derler ya. Hakikaten tükürük köfte. Ama yumurtalı çok enteresan. Soğan, yumurta, chimichurri. Onu yine aynı şekilde Milanesa'da da bahsetmiştik. Simple dersek yumurtasız gelir.
Completa dersek yumurtalı gelir. Bunun ismi genelde pati diye geçiyor. Statların içindeki büfelerde de pati satılır genelde. Çok iyi. Hanımefendi izlemek istiyor yalnız. Evet. Ona Gracias. YouTube kanalımızın ismini Tabii. verip 22 farklı abone dilde olmasını rica edeceğiz. Bu arada bir beğeniyi, Tabii. abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. hype tuşuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Sen benden daha çabuk kavradın bu işi. Tamam. Bundan sonra beraber çekelim. Ve aynı zamanda bir bilgi daha veriyordum. Kaç dilde altyazı var? 22. 22 dilde altyazı. Evet. Ben de bahsettim. İzleyebilir miyiz ama farklı dil dedi. Dedim izleyebilirsiniz tabii ki. İspanyolca altyazı var. Bu özgürlüğünüz var ayaküstü Tabii lezzetlerde. ki. Şimdi vereceğim kanalın ismini. İsmini sormadım. Selam gönderemiyorum ama gayet lezzetliydi bence. Güzel mi? Kalırsa. Buyurun. Şimdi yemeklere devam edeceğiz. Maça da çok az kaldı. Çok fazla bir vaktimiz yok ama gene de sormak istiyorum. Türkiye'ye gelmiş olan Arjantinli futbolcularda kimler var? Mario Icardi hariç. Mesela son zamanlarda o var ama Tabii. daha öncesinde mesela Fenerbahçe'de Ariel Ortega var. Ortega vardı. Yani o zaten River Plate'in Aslında en önemli futbolcularından biriydi. futbolcularından biri. Hala öyle hani eski futbolcular arasında önemli futbolcular vardır. Hala onlardan biri. Şöyle aslında bu taraftan bakınca bu ligden gittiyse daha çok hani Arjantinli gibi değerlendiriliyor. Şimdi Icardi İtalya'dan gelme bir oyuncu olduğu için biraz daha hani ona burada nötrler. Ama işte takımınızı söylediğinizde Fenerbahçeliyim derseniz Ortega derler. Seviyorlar çünkü burada River'in önemli oyuncusuydu. Türkiye'ye bu ligden kimler gitti ya da bu ligde tanınan kimler gitti? Mesela Belushi. Bursaspor'la Bataja ile beraber şampiyonluk yaşadı hatta ki Türkiye'de Bataja'yı daha çok bilirler. Daha ön plana çıkmıştı. 10 numara oynuyordu. Belushi burada çok daha önemli bir futbolcudur. O da çünkü River geçmişi olan bir oyuncu. Hatta River'de Belushi, Ortega, Falcao birlikte oynuyorlardı. Onun dışında çok var oyuncu aslında Arjantin. Delgado var. Delgado, Beşiktaş'a. evet. Geçenlerde İstanbul'da bir ziyarette bulundu. Sosa hatta. var. Jose Sosa var. Hala bu ligde oynuyor bu arada. Muslera var. Arjantinli değil Muslera. Uruguaylı ama Arjantin liginde oynuyor şu anda. Sosa ile aynı takımdalar. Estudiantes'te. Onun dışında yine Kolombiyalı Falcao. Ama o da River geçmişi olan bir oyuncu. Çok fazla olmasa da Türkiye'de Arjantinliler oldu. İşte Oscar Cordoba'yı saymıştık mesela. Burada önemli bir figürdür Boca'da. Beşiktaş'ta da başarılı bir dönemi olmuştu. Aklıma gelen şu an bunlar. Arjantinli olarak. Daha Özellikle eskiden- Bursaspor'da Belushi Bataja bayağı damga vurdu. Evet. Şampiyonluk yaşayınca bir de. Ortega da aslında performans vermişti Türkiye'de. Evet. Ama işte biraz takım arkadaşlarıyla problemleri. Bu neden oluyor sorgularken biraz alkol probleminin olduğunun ortaya çıkması kısa sürdü. Aslında oynadığı maçlarda belki sen hatırlarsın. Hatırlamaz mıyım? Canlı da izlemiş olabilirsin. Ben canlı Tabii ki izledim. izledim. Hatta Galatasaraylı arkadaşlarım gelirdi ben de lisedeydik. Ortega'yı izleyeceğim seninle gelebilir miyim diye. 2002'de bildiğim kadarıyla oynamıştı Ariel Ortega. 2002'deydi. Hatta İşte önünde Washington vardı Brezilya'da. Onda Evet. kalp rahatsızlığı olmuştu. Brezilya'ya dönmüştü. Güney Amerikalılar vardı. Bir de Türk oyuncu grubu vardı. Ceyhun Eriş vesaire. O zaman yabancı hakkı bu kadar yoktu tabii. O yüzden sonra yükseldi. Ortega'lar gittikten sonra Alex'ler, Roberto Carlos'lar bir sonraki dönem geldi ama Ortega biraz damakta bir tat bırakıp gitti. Kötü oldu. evet. Az Ama izledik. burada hala Fenerbahçe dersen Ortega derler. Evet. Biliyorlar. Gerçekten güzel. İyi peki. O zaman lezzet keşfe devam edelim mi? Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi Emre de geldi yanımıza. Sağ olsun bize çocuğunu giydirir gibi dedi ki şuradan formalarınızı giymeden girmeyin. Olmaz. Evet, önemli. Aynen önemli değil mi? Renkler de aynı bizim Fenerbahçe. Aynen öyle. Hepimiz Ama Fenerbahçe'yiz. sende yok bugün. Bugün öyle olsun. Bugün öyle olsun. Emre ile daha önceden bahsetmiştik size. Kendi evinde çok güzel yemekler yapıyor. Onunla ilgili de ileride bir video çekeriz beraber. Çekeceğiz. Çok güzel olur. Hakikaten bu konuda Türkiye'de Arjantin mutfağını Türkiye'de temsil eden tek kişi diyebilirim şu anda. Gerçekten bu konuda çok özen gösteriyor ve yıllardır yapıyor. Tanıdığımız birçok futbolcu da kendisinin müşterisi demeyeyim artık, arkadaşı, dostu oldu. Hep Misafir yemek yemeye geliyorlar. Aynen öyle. Seviyor Güney Amerikalılar bizi. Evet. Yani onların kültürüyle alakalı birçok deneyimimiz oldu. Gidip geliyoruz Arjantin'e. Yaşıyoruz artık burada 2011'den beri. Evet. Bu coşkuyu bence şöyle bir kaldırarak bir göster bence. Abi inanılmaz. Başlayalım mı?
Ne oluyor lan dedim. Ne yiyeceğiz şimdi? Evet, choripan yiyeceğiz. Chorizo ile ekmeğin birleşimi kısaltılması choripan deniyor burada. Onu salsa criolla sos ya da chimichurri ile. Chimichurri benim en sevdiğim sos. Arjantin'in lokal sosu diyebiliriz. Çok digestif. Etlere de kullanıyorsun, sosislere de kullanıyorsun. Bunların sucuğu yani İtalyan sucuğunu da kullanabiliyorsun. Evet. Hanımefendi orada hazırlıyor. Estamos en Turquía. Sí, los turcos. Pero yo vivo en acá. Chorizo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es lindo, sí. Hermoso. Emre şundan bana hazırlarsın artık İstanbul'da. Tabii tabii kolay. He? Bak şimdi. Buna bayılıyorum ben. Ete chorizo. Chorizo bu mu? Evet. Ha, ikiye bölüyor sosisi. Buyur. Yalnız çok güzel gözüküyor. Chimichurri'yi koyduk. Birazcık da böyle Dígale que lo suba. salsa criolla koyuyoruz. Choripán. Ah, tenés Instagram. Ah, bien, bien. Bueno, ahora mostrarle. Bu bir klasiktir bu arada. Bunu yiyip stada öyle gireceksin. Evet. Maç günü lezzeti bu. Yalnız fena kalabalık oldular. İyi, Fark Türkiye. ediyorsun değil mi? Üf ne güzel kokuyor var ya. Anlatamam. Ah, pomelo. Ekmeği çok güzel. Abi inanılmaz ekmek. Nasıl? Yani olağanüstü. Gracias. Sos da çok güzel. Tam bir maç lezzeti. Bizim eskiden köşe büfe vardı Fenerbahçe stadının karşısında hemen. Oraya giderdik, orada yerdik. Şimdi tabii bir sürü seyyar tezgah da açılıyor ama buradaki kültür farklı. Ya bizdeki birazcık köfte ekmek misali maç Evet. öncesi. Aynen öyle. Sucuk ekmek. Burada da choripan. Biz şimdi içeri gireceğiz. Maçımızı izleyeceğiz. Ardından maç sonunda gene bir lezzet yemeye gideriz ya belki. Ha? Maç sonu lezzet. Maç sonu sizi çok güzel bir yere götürecek. Tamam. Süper. Anlaştık. O zaman görüşürüz. Şimdi 3. kontrolden geçtik. 4. kontrole gidiyoruz. Bugüne kadar bu kadar çok kontrolden geçip de bir maça girdiğimi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Burada hatırlıyorum. Tabii. Aynen Normal. öyle. Ama kontroller biraz Göstermelik. formalite diyebiliriz. Formalite. Göstermelik diyebiliriz. Göstermedik ama, Dokunup geç. ama işte kimlik sorabiliyor bazen. Pasaportunuzun fotoğrafı olur. En fazla buradaki kontrollerin sebebi buradaki lokal insanların. Yani criminal'ların çok fazla stada girilmesi istenmiyor. Özellikle son 3-4 senedir. Yasaklılar var değil mi? ID testi var. Ondan sonra retina testi bir ara uygulandı. Şimdi son kontrolden geçeceğiz. Evet. Bu yani turist olduğunuz zaman kimlik numarası soruyor normalde. Turistim, pasaportum var deyince geçiyorsunuz. Turistlere Daha aslında çok lokaller, büyük kolaylık sağlanıyor. lokaller için o aramalar. Turistken daha kolay geçiyorsunuz. Tekrar bir daha geçiyoruz. Şimdi tekrar geçiyoruz. İleride durduruyorlar. Ve en son bir tane daha geçeceğiz bu arada. Ha bir tane daha var evet. 5. kontrol. Supada gibi. Devlette bu kadar sorgulama yok ya.
Bak bu kadar organize bir taraftar olamaz. Aynı anda çıktılar. Aynı anda eşyaları taşıyorlar şu anda. Bu arada maç biteli 45 dakika falan oluyor. Herkes hala burada. Dünya Burger Şampiyonası'nda bununla kazanılmış. Bununla kazanılmış bu burgerle. O yüzden bunu tavsiye etti. Emre ben bundan yiyeceğim dedi. Ben de öyle diyeceğim. Hadi ben de yiyeyim o zaman. Bozmayalım. Şampiyonu yiyeceğiz. Maçın ardından lezzet keşfimiz devam ediyor. La Birra Bar'a geldik. Burası benim listemde olan bir yerdi. Hamburger yiyelim dedik. Maç sonu herhalde hamburger en güzel yiyecek değil mi? Evet. Pratik. Pratik. Garanti. Garanti. Ödüllü bir burgerimiz var. Evet. Hatta 2 tane var. Evet. Sen de ödüllü bir burger yiyorsun. Benimki de ödüllü. Benimki ödülsüz ama Üstünde de yazıyor dünya şampiyonu dünya olarak. şampiyonu Bu olmuş. da Amerika'da ödül almış. Evet. Seninki Bunu de da ben premium. beğenirsem birazdan ödül vereceğim. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Afiyet olsun. Patatesten başlayayım. Beğendin mi? Beğendim. Ekmeği çok beni cezbetmedi ama eti gerçekten güzel. Muhtemelen direkt kaburga arasına yapmışlar. Doyurucu, gayet başarılı çünkü çok iyi pişirmiş aynı zamanda. Evet. Sen de? Beni de aynı şekilde ekmeği biraz böyle hani Hazır ekmek gibi mi? marketten alırsın hazır Evet. ekmek ondan. Yani hatta Ama eti güzel. kötü diyebilirim. Evet. Domates biraz olmasa isterdim, olmasın isterdim. Biraz sulandırmış ama eti çok iyi. Menüsünde ama bayağı bir Eti çok iyi bir de sosu çok iyi. burger tercihi var bayağı. Yerim Çok ben. çeşitli var. Evet. 16-17 çeşit var. Yani bir daha gelir misin? Gelirim. Diğerlerini denemek için gelirsin. Gelirim. Güzel. Bunu da yerim ama genel olarak güzel. Sizinkiler de iyi. Güzel güzel. Ben de şimdi kendi burgerimi aldım. Bayağı büyük ama ya. Baksana. Güzel gözüküyor. Benim gibi bir şey tuttu. Hiçbir şey. Evet. 62 bin falan da işte zaten ama böyle bir şeydi. Benimki trüflü. Trüf çok güzel geliyor. Et tadı çok güzel. Ama ekmek konusunda haklısınız. Ekmek yok abi. Ekmek daha iyi Çok- olabilir. Bu sos. Yağıma bak görüyor musun? Bir şey yapmış. Çok soslu. Sosu biraz fazla koymuşlar, Fazla. evet abi. Aynen. Yani o sos çok baskın. Yani dolu dolu, Et var. Et var. dolu dolu et var içinde. Maç lezzetlerinin birincisini yaptık. Bugün Boca Juniors maçındaydık. Bence çok enteresan bir deneyimdi. Yani alışık olmadığımız tarzdaydı, öyle söyleyeyim. Maçtan sonra Mauro ile de buluştuk. Mauro tribün lideri. Aynı zamanda Pablito'ya da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgilendi bizde. Tribünde normalde herkesin giremeyeceği yerlere gelmiş olduk. Ve ne kadar keyifli olduklarını, bir saniye bile susmadıklarını görmüş olduk. İnşallah kendi tribünlerimize de aynısı nasip olur diye düşünüyorum. Yani ben susan, Instagram için fotoğraf çeken taraftar istemiyorum tribünde açıkçası. Yani bütün takımlar için söylüyorum. Takımını desteklemesi lazım bence. O yüzden çok keyif aldım. Aşırı derecede yoruldum ama buna değdi. Gerçekten çok güzel bir gündü. Emre'ye teşekkür ederim. Evet. Aynı zamanda Onur'a teşekkür ederim. Bana da öncülük yapmış oldular. Şu bir gerçek, İspanyolca bilmeyen biri varsa biraz zorlanabilir. Bir şeyleri organize etmekte zorlanabilir. 10'a yakın kontrolden geçtik. Yani stada girmeden 10'a yakın kontrolden. Kamera sokulmadı. O yüzden telefonla çektim içeride. Ama bitiminde tabii ki kameramızı geri almış olduk. Biz şimdi serimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Çok farklı restoranlar, çok farklı yemekler gösterdik. Arjantin mutfağının ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlara çok teşekkür ederim. Bana gerçekten çok yardımcı oldu. Normalde buraya tek başıma gelmiş olsam hakikaten böyle detaylı bir video çekemezdim. İnce ince nakış nakış dokuduk derler ya, hakikaten öyle. Hem Arjantin hakkında hem de futbol hakkında çok fazla bilgi vermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hype'lamayı ve aynı zamanda abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki videolarda çok keyifli videolarla buluşacağız. Şimdi sözü Onur'a bırakayım ben. Onunla da vedalaşmış olursunuz. Evet senin de dediğin gibi video çektik burada 10 gün yaklaşık 10 gün. Evet. Birlikteydik. Güzel vakit geçirdik. Benim için de ayrı bir deneyim oldu aslında. Kolaymış Sana değil mi? yardımcı Video olmuşum gibi rica ederim demeyeceğim. Benim için buraya kadar gelip benle birlikte olman, 10 gün boyunca benle vakit geçirmen ayrı bir keyifti. Benim için de. Videolarda o keyfin hediyesi olmuş oldu. Umarım izleyen herkes için de hediye gibi olur. Güzel vakit geçirirler. Senin de dediğin gibi beğen tuşuna basmayı unutmadan, Evet. abone olmayı unutmadan yeni yurt dışı videolarını
Hatta yeni başlayan futbol serinin diğer videolarının beklemesine geçerler diye. Belki ben buradan mesaj devamını veriyorum. İspanya'da yaparız, belli olmaz. Olabilir. Madrid'de yaparız belki. Denk geliriz, orada da beraber Aynen öyle. çekeriz. Neden olmasın? Olabilir. Emre'ye de teşekkür ederim. Son birkaç günde senin adına ben de teşekkür ederim. Bizde oldu. Birçok şeye yardımcı oldu. Ona da sözü bırakayım. Tabii ki. Seni zaten tanıyoruz. Aynen. İstanbul'dan uzun bir süredir de görüşemiyorduk, denk gelemiyorduk. Senin iş tempon, benim iş tempom ama Böyle bir şans Arjantin'de... zaten bir daha geçmez hele. Evet evet, Arjantin'de eş zamanlı olmamız çok güzel. Onur da sağ olsun, o da aşağı yukarı 8-9 senedir buradasın. Belli bir noktada buraya emek veriyorsun. Ama bizi en güzel birleştiren şey bence yeme tutkusu, Evet. futbol aşkı. Bununla alakalı bir konuşma çok yapmaya gerek yok çünkü her ne kadar mesafeler uzak olsa da güzel yemek olunca onu yerinde yemek, ondan sonra güzel insanlarla tanışmak ve o güzel insanları da bence iyi yerde, iyi zamanda yakalamak çok önemli. Bugün mesela benim çok sevdiğim Arjantin'den Pablito ile tanıştınız. Evet. Pablito aşağı yukarı benim 15 senelik arkadaşım. O da hayatını futbola vermiş. O da bugün bizi tribün lideriyle tanıştırdı, Mauro'yla. Mauro da Türkiye aşığı. Bence güzel olan şey senin burada bu güzel kültürü ülkemizdeki insanlara bir kere tanıtman ve sevdirmen. Burası çok korkulacak bir ülke değil. Çok fazla İtalyan asıllılar, İspanyol asıllılar, birçok Polonyalılar, birçok ırkın ortak noktada buluşup özgür bir şekilde yaşaması. En güzel olan bu. Etnik farklılıkları da görebiliyoruz. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Güzel hamburgerlerle bitiriyoruz. Sevgiler herkese. O zaman önümüzdeki hafta Perşembe görüşürüz tekrardan. Hadi bakalım.